Merhaba, ben Gökçe, kanalıma hoş geldiniz. RGB renk uzay hakkında video yapmayı düşündüğümde bu konuyu tek videoda anlatırım diye planlamıştım ama detaycı kişiliğim yine buna izin vermedi. Yapmışken derli toplu ve herkesin yararına olacak bir şey olsun istedim. Bu nedenle de videoyu renk uzayı üzerinden seri haline getirdim. Renk uzaylarının tek tek özelliklerine geçmeden önce serinin bu ilk videosunda renk neden önemlidir konusunu irdeleyeceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Konuya girerken sorulması gereken en önemli ve temel soru neden? Mesela renk uzaylarını bilmek neden önemli? Renk kavramını ve renklerin birbiriyle ve ışıkla olan ilişkisini bilmek neden önemli? Hani kişisel gelişimciler diyor ya, yaptığınız şeylerin nedenini bulun ve bilin diye. Çünkü neden dediğimiz şey her şeyin özünü, yani çekirdek kısmını oluşturuyor. Burada da sorulması gereken ilk soru, renk uzayını öğrenmemiz neden önemli? Özellikle de RGB renk uzayını. Bilmezsek ne kaybederiz? Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bu kanalın amacı fotoğrafın temelini öğretmek değil. Bu konuda sektörde ve YouTube üzerinde çok bilgili insanlar var. Asıl adres onlar olmalı. Peki ben burada neden böyle bir işe giriştim? Birinci amacım bu kanal ile yapmakta olduğum çalışmaları aktarabilmek. Bu işte de renk çok önemli ve derin bir konu. İkincisi de fotoğrafçılık yoluna yeni çıkmış kişilere bir nebze olsun yol gösterebilmek. Çünkü benim uğraşım olan kompozit teknik, kavramsal sanat fotoğrafçılığında renk başlı başına çok derin bir konu. Ben bu fotoğraf işinin içine girdiğimde açıkçası renk konusunun bu kadar önemli bir konu olduğunu hiç bilmiyordum. Ve bu konuda kendimi geliştirebilmek için çok uğraştım. Çünkü bilgi tek yerde değildi ve çok dağınıktı. Bu video ile bildiğim her şeyi sizin için mümkün olduğunca toparlamaya çalışacağım. Neden sorusunu cevaplamaya öncelikli olarak renk üzerinden başlamamız lazım. Çünkü renk dediğimiz şey algı ve iletişim konusundaki en önemli unsurlardan biri. Rengin algı ve iletişim konusundaki etkilerini 5 farklı başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, renkler bizi belli bir şekilde hissetmeye yönlendirir. Anıları ve düşünceleri tıpkı koku duygusunda olduğu gibi belirli renklerle ilişkilendirebiliriz. Örneğin gri renk mutsuz ve kasvetli bir günü çağrıştırabileceği gibi sarı renk anılarımızda güneşli, enerjik bir günü hatırlatabilir. İkinci olarak renk belli bir eyleme işaret edebilir. Bu konuda trafik ışıkları iyi bir örnek olabilir. Kırmızı ışıkta duracağımızı ve yeşil ışıkta geçeceğimizi biliriz. Üçüncüsü, renk ruh halini etkileyebilir. Masmavi bir denize bakmak size müthiş bir huzur verebilir veya yemyeşil bir vadiye. Ve dördüncü olarak renk fizyolojik reaksiyonlarımızı tetikleyebilir. Mesela parlak renkler ışığı en çok yansıtan renkler olduğundan gözümüzü yorar. Bu fizyolojik bir etkidir. Örneğin sarı renkte gözü yorar. Bu nedenle çocuklarımızın çalışma odasında özellikle çalışma masasının karşı kısmına sarı renkli bir duvar gelmemesi önerilir. Bir başka örnekte izlediğim YouTube videosunda şizofreni rahatsızlığı olan bir konuşmacı kırmızı rengin rahatsızlığını tetiklediğinden bahsetmişti. Bu da rengin fizyolojik etkisine süper bir örnek olabilir. Ve son olarak daha da ileri götürürsek 5, renklerin ülkeler, inançlar ve kültürlere göre anlamları bile birbirinden farklılık gösterir. Bu konuda yapılan çalışmalar konusunda en hoşuma gidenlerden biri David McCandless'ın 10 farklı kültürde 64 adet duyguyu karşılaştırdığı grafiği. İlginizi çekiyorsa Google üzerinden bakarak grafiği incelemenizi tavsiye ederim. Bu grafiğe göre mesela bazı toplumlarda ölüm ve yasın rengi siyahken Hindistan ve Çin'deki bir kişi için ölümün ve yasın rengi beyazdır. Ya da başka bir örnek, Japonya ve Batı Amerika'da tehlikenin rengi kırmızı iken Latin Amerika'da tehlikenin rengi sarıdır gibi. Burada renklerin sembolizm yönünden tanımlanmasından bahsediyorum. Bu fotoğrafçılık için çok önemli bir konu. Peki neden? Genel bir söylem olarak fotoğraf açısından aynı görsele bakan 10 kişinin 10'unun da yorumu farklı olacaktır. Çünkü her bireyin iç dünyası ve algısı kendine özeldir diyoruz. Buna ek olarak renk algısı da kişinin kendisine özeldir demeliyiz. Çünkü kişiler renklerle de bir algı oluşturur. Fotoğraf açısından izleyiciyi etkilemek ve izleyiciyle duygusal olarak bağ kurabilmek için en önemli şeylerin başında ışık, kompozisyon ve bakış açısı haricinde renk gelir. Fotoğrafta bizim önceliğimiz olan bu renk algısını kontrolümüz altında tutabilmemiz için gözümüzün gördüğü rengi olduğu şekilde fotoğrafa aktarabilmemiz gerekir.
Mesela gün batımında gökyüzüne bakıyorsunuz ve çok doygun, turuncu turkuaz renklere sahip bir gökyüzü görüyorsunuz. Resmen bir renk şöleni. Ve anı ölümsüzleştirmek istiyorsunuz. Fotoğraf makinenizi çıkarıp fotoğrafını çekiyorsunuz. Ama fotoğrafa baktığınızda tam bir hayal kırıklığı. O şölenden eser yok. Sonra kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Hatta belki kendinizi fotoğrafçılık yetenekleri olmayan biri olarak nitelendiriyorsunuz. Hepimizin buna benzer tecrübeleri, deneyimleri mutlaka olmuştur. Buna özellikle kendimi de dahil ediyorum. Çünkü benim de bu işi yapamıyorum. Bende yetenek yok dediğim bir dönem olmuştu. İşte tam bu noktada renkler ve renk uzayını bilmemiz o fotoğrafı bir şahesere dönüştürmemizi sağlayabilir. Örneğin RGB renk uzayı ile beyaz dengesi sorunlarını düzeltebilir. Bir görüntünün RGB değerini ayarlayarak doğru renk gösterimini elde edebilirsiniz. Renklerin izleyici üzerindeki etkisine başka bir örnekte benim çalışmalarımda sık sık yaptığım gibi izleyiciye belli bir duygu durumunu yüklemek. Yani hissettirmek için renkleri manipüle edebilirsiniz. Buna örnek olarak manipülasyon kategorisinde ödül alan fotoğrafımı gösterebilirim. Bu fotoğrafa bakarsanız renklerin belli bir duygu durumunu yansıtmak için özellikle seçildiğini göreceksiniz. Bu fotoğrafta gökyüzünün ana karakterin ruhsal durumunu yansıtmasını amaçladım. Böylece fotoğrafı renk yönünden manipüle ettim. Kırmızı elbise ise ihtirasları yansıtmayı amaçlıyordu. Renklerin manipüle edilmesi meselesi tamamen fotoğrafçının tercihine kalmış bir durumdur. Burada bir fotoğrafçı olarak ne gibi bir mesaj vermek istiyorsunuz ve renk manipülasyonu yapmak bu işe ne kadar katkı sağlayacak? Bunu iyice irdelemek gerekiyor. Dediğim gibi bu konuyu kolay takip edilebilmesi amacıyla videolara böldüm. Renk neden önemli konusu şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda renk konusunu irdeleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.